Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen? İyi misin? I'm from Turkey. Where are you from? China. China. Yes. Ni hao mı? Ni hao. Ni hao. Türkiye'deki gibi çabuk tükenmiyor burada internet. Oğlum ben en son ne zaman sınava gittiğimi hatırlamıyorum. Ve Filipinleri öne çıkaran en önemli etken abi Koreliler var, Tayvanlılar, Çinliler. Bye bye. Bye bye. Annyeong. Like a Düşme Ahmet, düşme Ahmet. Sushi ramen. Sushi ramen. Hepinize Filipinler Cebu'dan selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Ben yine çok çılgın bir deneyim yaşayacağım. Şu anda Filipinlerin en iyi dil okullarından birisi olan CIA Cebu International Akademi'deyim. Aranızda beni tanımayanlar varsa ben İlyas Mutlu. 5 yıldır dünyayı geziyorum. Öncelikle profilime gidip benim eski videolarıma da bakabilirsiniz. Oradan da benim neler yaptığımı görmüş olursunuz. Biliyorsunuz ben geçen sene Filipinlere gelmiştim ve burada 1,5 ay boyunca seyahat etmiştim. Manila'da bulunan en tehlikeli mahallelere girdik. Buranın en güzel turistik lokasyonlarından biri olan Boracay'ı gezmiştik. Yine Cebu'da sizlere farklı bir dil okulunu tanıtmıştım geçen yıl. Şimdi bu yıl ise Cebu'nun en iyi dil okuluna geldim arkadaşlar. Sizlere her şeyi şeffaf şekilde aktarmak istiyorum. Ben buradan aslında bir reklam teklifi aldım. CIA bana gelip buradaki okulunu Türklere göstermemi istedi reklam karşılığında. Belirli bir ücret karşılığında. Ama ben deneyimlemediğim ve gerçekten güvenmediğim bir şeyin reklamını sizlere yapmam. Beni yıllardır tanıyanlar bilir. Samimiyetimi de bilir. O yüzden ben para teklifini reddettim ve onlara şöyle bir teklif yaptım. Benim de İngilizcem biraz kötü arkadaşlar. Yani ben İngilizcemi yolda öğrendim. Yine bana yetecek kadar, insanlarla anlaşacak kadar İngilizcem var aslında. Ama bu bazı şeylerde yeterli kalmıyor. İçerik üretiyorum, her zaman yeni yerler deneyimliyorum. Bazı yerde yetersiz kalıyor. O yüzden ben de okula şöyle bir teklif yaptım. Dedim ki ücretli değil, ben sizden eğitim istiyorum. Bana eğitim verir misiniz? Onlar da bu teklifimi kabul ettiler. Ve ben burada yaklaşık 5 haftalık bir eğitim alacağım. Bu eğitimi sizlere şeffaf şekilde göstereceğim. Bugün okuldaki ilk günümüz. Ben 3 gün önce geldim ama önce etrafı bir keşfettim. Normalde öğrenciler buraya gelirken bir gün önceden falan geliyorlar. Bugün 6 Ekim pazartesi. Aslında bugün başlayacak öğrenciler dün geldi. Ben 3-5 gün önceden geldim ve ortamı keşfettim. Sizlere daha iyi aktarabilmek için. Yine okulla ilgili bütün detayları sizlere anlatacağım. Bugün ilk gün, ilk önce teste gireceğiz. İngilizce seviyemizi test eden bir sınav yapacağız arkadaşlar. Orada konuşmasından, dinlemesinden, yazmasından bütün testleri yapıyorlar. Ardından buraya gelip size okulun bütün olanaklarını anlatacağım arkadaşlar. İşte konaklamasından tutun, avantajları neler. Biliyorsunuz bizim insanımız yani Türkler genellikle işte Amerika'ya gideyim, Avustralya'ya gideyim, İngiltere'ye gideyim, Malta'ya gideyim gibisinden buralardaki dil okullarını araştırıyorlar. Aranızda birçok kişi Filipinler'deki dil okullarını bilmiyor. Bu arada şunu belirtmem lazım. Filipinlerin ikinci ana dili İngilizce arkadaşlar ve burada Tayland gibi, Endonezya gibi aksan yok. Yani burada Amerikan aksanıyla İngilizce öğreniyorsunuz. Yani geldiğim günden beri şunu gördüm. Okul gerçekten çok kaliteli. Öğretmenler de kaliteli. 12 yıllık bir tecrübeleri var. Şimdi gidelim. Sınavımıza girelim. Sınavın ardından oryantasyonumuzda serenomileri size göstereyim. Ardından okulun bütün olanaklarını size tanıtacağım. Okul hakkında size bilgiler vereceğim. Filipinler'deki dil okullarının avantajlarını size söyleyeceğim. İlk videoda aklınızdaki birçok soru işaretin kalkmasını sağlayacağım arkadaşlar. O zaman ilk günümüz başlasın. Ben de gerçekten çok heyecanlıyım. Şimdi burada test olacağız arkadaşlar. Buradaki testin sonucuna göre bizi sınıflarımıza yerleştirecekler. Bugün bayağı da kişi okula başlıyor. Yapalım bakalım testimizi. Hangi sınıfa gideceğiz? Bizim İngilizcemizin derecesi neymiş? Bakalım. Böyle bir testimiz var. Oğlum ben en son ne zaman sınava gittiğimi hatırlamıyorum. Öğrenmenin yaşı yok derler değil mi? Geldik. İçeride arkadaşlar yazma, dinleme, anlama gibi şeyler yaptık. Şimdi burada da speaking, konuşma testini yapacağız. Testimizi yaptık. Şimdi free zamanımız var. Burada diğer öğrencilerle birlikte kaynaşıyoruz, bekliyoruz. Saat 12.30'da da serenomi olacak. Yani karşılama töreni gibi bir şey. Ona katılacağız. Ondan sonra yine oryantasyon, okulu gezdirme, anlatma, tanıtma gibi şeyler olacak. Sonra kitaplar falan verilecek. Onların hepsini de yine size göstereceğim. Şimdi burada arkadaş ediniyorum. Abi Koreliler var, Tayvanlılar, Çinliler, Japonlar. Yani bayağı milletten insan var. Ama ağırlık olarak Kore, Japon, Tayvanlı, az bir Tayland var, Vietnam var. Konnichiwa. Japon kankalarımı buldum yine. Kaynaşıyoruz burada. Onlar da 3 aylık, 6 aylık falan gelmişler. How are you today? I'm good. I'm fine. You are ready to school? Yeah. Yes.
Yep. Hello. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen? İyi misin? How did you learn that? Turkish series. Huh? Turkish movie. Turkish movie? Yes. Oh, which one? A lot. A lot. You like? Yeah, but I stopped because I always cry. That's why I Always cry, right? Oğlum bizim Türk dizileri var ya, Türk filmleri. Hep drama, hep drama. Şimdi yemek zamanı. Burada 3 öğün yemek çıkıyor. Sabah kahvaltısı, öğlen yemeği ve akşam yemeği. Müslüman öğrenciler için ayrı yemekler de yapılıyor. Onu söyleyeyim size. Helal haram takıntınız varsa onu da kafanızdan atabilirsiniz. O yönü de düşünmüşler. Yani kimçisinden tutun üzümüne kadar arkadaşlar her şey var. O zaman bize afiyet olsun. Yemeğimizi bir yiyelim. Az sonra serenomiye gideceğiz. Welcome, our Japanese friends. We're having Şimdi serenomi başladı. Tanışıyoruz. Öğretmenimiz Dominik. Gerçekten çok iyi bir öğretmen, çok iyi birisi. İlerleyen zamanlarda size tanıştıracağım zaten. Okay, right, very good. Again, smile in 3, 2, 1. Okay, thank you so much. Oğlum yıllar sonra okula başladım lan. Siz de yapabilirsiniz. Siz de yapabilirsiniz. Where you from? I come from China. Huh? I come from China. China? China, yeah. What China? China? China, yeah. China is a very beautiful country. Yeah. China. Yeah. Yes? Yeah. You say China. 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 中国. Yeah. Come on is 加油. Yeah. Şimdi serenomimiz bitti arkadaşlar. Herkesle tanıştık. Hoş geldin dediler ve okulumuza başlıyoruz. Dominik bize oryantasyon yaptıracak. Şimdi burada her ülkenin kendine özel menajerleri var arkadaşlar. Dominik de... Hi. From Mongolia? Yeah, I'm Mongolian girl. Mongolian. beautiful Mongolian girl. Yeah. Dominic, you're from USA, right? I'm from Turkey. Turkey. Okay, I'm from the USA. I wish I was from Turkey. Okay. Hello, everyone. Now we are going to orientation, right? That's right. We're just going to get some coffee first, and then we'll go to orientation. So we'll teach you everything you need to know about living in Cebu and studying at CIA. Okay. Her şeyi ben size anlatacağım. Şimdi sizlere okulu gezdirmenin zamanı geldi. Uzun zamandır bayağı keşfettim. Bütün bilgileri öğrendim. Her şeyi şeffaf şekilde size anlatacağım. Şimdi burada yolun bu tarafında benim kaldığım yer var arkadaşlar. Orayı size birazdan göstereceğim. Şimdi yavaştan içeriye girelim. Burası okulun kampüsü. Burada hem yatakhaneler var, yattığınız odalar var, hem de sınıflar bulunuyor. Her zaman 7/24 güvenlik var burada. Hello sir. How are you? Şimdi buranın çok kuralları var. Size onları anlatacağım. Burası resepsiyon diyebiliriz. Yani bütün kart işlemlerinizi, herhangi bir sorunuz varsa onları, her şeyi burada sorabiliyorsunuz ve onlar size her türlü yardımcı oluyor. Buradan da hem asansörle hem merdivenle üst katlara çıkıyorsunuz. Sınıflar ve aktivite yerleri. Oraya birazdan geçeceğiz. Burası okulumuzun kantini diyebiliriz. Hem de aynı zamanda yemekhanemiz burada. 3 öğün yemeğimiz var arkadaşlar. Kahvaltı, öğlen yemeği, akşam yemeği, hepsinin saati belli. Yine burada kafeteryamız var. İstediğiniz gibi kafeteryadan da bir şeyler alabiliyorsunuz. Böyle bir kafeteryada fiyatları sorarsanız da bir americano 100 peso. Kafe latte de 120 peso arkadaşlar. Böyle örnek verebilirim size. Şu anda 1 dolar 58 peso. Ve okulun en güzel yerine götüreceğim şimdi sizi. Havuzumuz. Abi okulun ortasında kocaman bir havuz var. Burada istediğiniz gibi takılıp yüzebiliyorsunuz ama bazı kurallar var. Ders saatlerinde yüzmek yasak. Dersler bittikten sonra, öğleden sonra yüzebilirsiniz ve hafta sonu istediğiniz gibi yüzüp takılabilirsiniz. Şu tarafı göstermek istiyorum size. Burası okulun konaklama, dormitory yeri. Burada tek kişilik, 2 kişilik, 3 kişilik, 4 kişilik odalar var. Hatta gelin önce size oradaki odaları göstereyim. Başka gün çektim çünkü çok fazla sirkülasyon var. Sürekli öğrenci trafiği olduğu için odaları boş bulamadım ve bazı öğrenciler de odalardayken çektirmek istemedi. Şimdi gelin size önce odaları göstereyim. Ondan sonra gelelim burada sınıflara tekrar bakalım. Burası tek kişilik suite arkadaşlar. Burada çok güzel lavabonuz var. Büyük bir yatağınız var. Televizyonunuz, çalışma dolabınız, elbise dolabınız, aynı zamanda balkonunuz. Mesela
Bu taraftaki oda arkaya bahçeye bakıyor böyle. Bir de normal tek kişilik oda var. 2 kişilik odayı da göstereceğim. 4 kişiliğe de bakacağız. Ayrı ayrı günlerde çekiyorum. Dediğim gibi boş olmuyor ve bazı öğrenciler de odaya yerleşmişken çektirmek istemiyor videoyu. Burası da arkadaşlar tek kişilik premium. Yani odalar işte büyüklüğüne göre değişiyor. Yine burada da güzel bir yatak var. Çalışma odası var. Böyle mutfağınız var küçük. Bu odanın balkonu da okulun havuz kısmına bakıyor. Yani işte fiyatlar değişiyor arkadaşlar. Yani suite'i var, premium'u var. Şimdi bir de standardı var tek kişiliğin. Onu göstereceğim size. Burası da tek kişilik standart oda. Yani gördüğünüz gibi oda küçülüyor arkadaşlar. Yatağınız var yine, çalışma masanız var, dolabınız var, balkonunuz var, kendinize ait duşunuz var. Odalar bu şekilde gidiyor. 2 kişiliği göreceğiz, 4 kişiliği de göstereceğim. 3 kişilikte müsaitlik yok şu anda. Burası da 2 kişilik oda. 2 tane böyle yatağımız var. 3 kişilik de aynı oluyor. Yani oda biraz daha büyük oluyor. 3 yatak oluyor arkadaşlar. 4 kişiliği de birazdan göstereceğim zaten size. Yine böyle herkesin kendine ait kitap bölümü, dolapları var. Burası da yine havuz manzaralı. Buradan böyle okulu görebiliyorsunuz. Seçenek çok. Bunların hepsi sizin bütçenize göre. Bir de benim kaldığım yer var zaten, orayı da göstereceğim size. Hello. How are you? Yeah, I'm good, and you? I am good. Yeah, good. Here's your room. Yeah, welcome to my room. Thank you. Can you show us? Yeah, of course. Okay. Here is your toilet. Yeah, bathroom. Yeah, bathroom. Shower. Yeah, And and 4 bed. 4 bed. Do you like? It's okay? 4 people? Yeah, it's okay. For me, it's okay. Yeah. If you stay 4 people is cheaper, right? Cheaper price. I think so. And also you have a balcony? Yeah, we have a balcony. Yeah. Backside. Abi al, doğaya bakıyor balkon işte. Ne güzel, böyle burada otur. Burası 4 kişilik bir oda abi. Your roommate Taiwan. To Taiwan, Two Taiwan. Here's yours and one Arabia. Arabian. Saudi Arabian. Yeah. You okay right? Yeah, of course, it's okay. Evet. Abi 4 kişi kalırsanız böyle bir oda var. Thank you for sharing your room. Yeah, no Thank you. worry. Yeah. Yine burada öğrenci işleri diyebiliriz burayı arkadaşlar. Bu camlarda yine ne tür şikayetiniz var, neler varsa geliyorsunuz burada. Pasaport işlemleri, vize işlemleri, konaklamayla ilgili sıkıntılar olsun. Her şeyle ilgileniyorlar. Türk menajerimiz de var burada. Bir sıkıntınız olduğunda herkes ilgileniyor. Daha sonra zaten bu videodan sonra hem okuldaki bir haftamı, dersleri, her şeyi göstereceğim sizlere. Hem de buradaki Türklerle de röportaj yapacağız arkadaşlar. Onu da anlatacağım. Halloween yaklaşıyor. Bu hafta sonu Halloween parti var. Onu da başka videolarda izleyeceksiniz zaten. Burası 2. kat. Bakın şu gördüğünüz her yer sınıflar arkadaşlar. Bu M yazanlar birebir eğitim sınıfları. Yani man to man diye geçiyor. İşte Filipin'in zaten en güzel özelliği, burada birebir eğitim alıyorsunuz ve ekstra ücret yok. Bunun detaylarına size değineceğim. Grup klas, yani grupça yaptığınız sınıfların şeyleri. Bakın şöyle küçükten içeriği göstereyim size, gelin. Bakın arkadaşlar, şimdi burada birebir eğitimler var. Gel şöyle, gel. Bakın, görüyor musunuz? Bu küçük sınıflarda herkes birebir eğitim alıyor. Aynı zamanda grup dersleri de var. Yani burası böyle boydan gidiyor. Yani burası komple sınıflar arkadaşlar. 3. kata çıkalım, gelin. Bu arada suyu da parayla satmıyorlar arkadaşlar. Her katta öğrencilere böyle sebil var. Ücretsiz suyunuzu içebiliyorsunuz. Bu da güzel bir detay. Yine burada da bir sürü sınıfımız var. Aynı şekilde man to man olsun, grup dersleri olsun. Herkesin aşağı yukarı günlük 4 saat birebir eğitimi oluyor arkadaşlar. Yani tek man to man. Ya bunun avantajını size anlatamam yani. Burada da yine afişlerde aktiviteleri veyahut da işte başarıları, şeyleri, her şeyi yayınlıyorlar. Bu man to man'ler var ya arkadaşlar, birebir eğitimler. Onlar başka ülkede yok, bakın. Bulursanız da başka ülkede onlara ekstra para yazarlar. Yani Amerika, Malta, İngiltere, orası burası, her yerde sadece grup ders alırsınız ve çok az grup ders alırsınız. Günde kaç saat alırsınız mesela? Burada günlük 8 saat ders alıyorsunuz. Bunun 4 saati grup dersi, 4 saati de birebir eğitim arkadaşlar. Yoğun İngilizce öğreniyorsunuz burada. Ve burası da okulumuzun gym'i, fitness salonu arkadaşlar. Abi çok güzel bir fitness salonu var. Bakın, bunu başka yerlerde zor bulursunuz. Bildiğiniz spor salonunda olabilecek şeylerin neredeyse hepsi var burada. Kaç tane koşu bandı var.
Bütün ekipmanları bulabiliyorsunuz. Gelin istediğiniz zaman burada sporunuzu yapabilirsiniz. Yani gerçekten spor salonu kaliteli. Gördüğünüz gibi bunu başka okulda bilmiyorum, böyle kalitelisini bulabilir misiniz arkadaşlar? CIA'nin farkı burada doğuyor. Ben ne burası benim babamın oğlu ne de başka yer benim babamın oğlu. Ben neyse onu gösteriyorum. Kendim de burada eğitim aldığım için gönül rahatlığıyla her şeyi düzgünce açıklayabiliyorum size. Yine burada bilardosundan, masa tenisinden, diğer şeylerden var. Burası da arkadaşlar şimdi Asya'da biliyorsunuz, hele ki Kore'de yavaş oğlum yavaş. Hele Kore'de biliyorsunuz böyle fotoğraf çekmek meşhur, her yerde var ya. Burada da bak gel. Karanlık ama şu anda. Gelip burada böyle fotoğraf çekiyorsunuz abi. Aynı zamanda da gelip burada karaoke yapabilirsiniz. Bunlar böyle şeyleri seviyor. Bak şöyle karaoke odası var burada da. Şöyle bir manzarayı göstersene ya. Şu manzaraya bak. Çok güzel abi ya. Tropikal bir adada eğitim alıyorsunuz. Bak şimdi buraları gezdireyim size, oturalım, zaten detaylıca konuşacağız. Yani o kadar çok olanak var ki burada. Detayları gireceğim. Neden Filipin ya da neden CIA? Hepsini konuşacağız. Burası da okulun kütüphanesi. Abi burada sesli konuşamam fazla çünkü şu anda herkes ders çalışıyor. Şöyle etrafı gördüğünüzde anlayacaksınız. Kütüphane bayağı geniş ve çok sessiz. Burada bazı boş dersleriniz var, o zaman gelip çalışabiliyorsunuz. Veyahut da writing, yazma dersleri var, o zaman geliyorsunuz kendi kendinize burada yazı yazıyorsunuz, öğreniyorsunuz yani. Hello. Evet, son bir üst katımız daha var. Bu katta da arkadaşlar yoga pilates yeri var. Aynı zamanda burada her gün şey alabiliyorsunuz, aktivite dersleri var. Mesela dans kursu var. Dans alabiliyorsunuz burada yine. Derslere dahil bu. Aktivite seçebiliyorsunuz. Şimdi müzik söyleme var. Public speaking var mesela. İşte değişik şeyler var. Bunlardan seçebiliyorsunuz. Ben burada dans falan yaptım. Şimdi kimse yok içeride. Onları ben size zaten ekranda şu an izliyorsunuz, görüyorsunuz. Ayrı zamanda böyle haftanın bazı günleri pilates oluyor. Ekstra ücret ödeyerek pilates de alabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar normalde herkesin ücretsiz çamaşır yıkatma hakkı var burada. Veriyorsunuz. 2 günde 3 günde yıkayıp size geri veriyorlar. Ama hızlı yıkatmak isterseniz normalde burada çamaşır makineleri var da bozulmuş şimdi tamirde. Öyle de yapabiliyorsunuz ya da isterseniz yine okulun dışında bir yerde de yıkatabiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar burada da yine bir ofis var. Gelin şöyle göstereyim size. Hello. How are you? Doing good. Good. I am good. Asıl öğrenci işlerini burayı diyebiliriz arkadaşlar. Mesela dersimi beğenmediniz, öğretmenimi beğenmediniz, hani bir şey mi oldu? Geliyorsunuz burada, ders schedule'ınızı değiştirebiliyorsunuz, saatleri değiştirebiliyorsunuz. Böyle seçeneğiniz, avantajınız da var. İşte burası da o işlerin yapıldığı yer. Ve yine ayrıyeten de bu katta da bazı sınıflar var şurada. Burada da şey koymuşlar böyle, okulun hemen anlaştığı bir tur şirketi var. Hatta öğrencilere indirim yapıyorlar. Ama siz yine tabii ki ister buradan alırsınız, ister dışarıdan alırsınız, ister kendiniz gezersiniz. Burada da yine turlara katılabiliyorsunuz öğrencilerle birlikte hep beraber. Yani Cebu'da yapacak çok şey var. Köpek balıklarıyla yüzmeye mi gidersiniz? Ondan sonra ne bileyim değişik adalara mı gidersiniz? Karattalar, işte kanyon turları, çok yapılacak şeyler var. Bohol'undan tutun, ne bileyim kendiniz ayarlayın, hafta sonu 2 gün Boracay'a gidin. Yapacağınız çok fazla aktivite var arkadaşlar. Okulun genel görüntüsü ve genel avantajı bunlar. Şimdi okulu anladınız, gördünüz. Odaları da gördünüz. Şimdi benim odamı da göstereceğim size. Havuz başına şimdi oturalım. Size geri kalan bütün detayları anlatayım ki burada hakkında kafanızda soru işareti kalmasın. Zaten gelecek bölümde size yaşadığım bir haftayı göstereceğim burada. Ondan sonra buradaki Türklerle avantajları, dezavantajları, neden buraları seçtiklerini de göstereceğim, anlatacağım. Yani Filipinler'de bir dil eğitimi alacağınızda ister burası olsun ister başka yer olsun, kafanızda soru işareti kalmayacak. Aynı zamanda okulumuzda hemşireler de var ve haftanın 2 günü doktor da geliyor. Eğer herhangi bir sağlık probleminiz olduğu zaman buraya geliyorsunuz. Onlar sizle burada ilgileniyor arkadaşlar. Size ilaç veriyorlar. İşte doktor geliyor. Gerekirse farklı ilaç da yazıyor size. Çünkü Filipinler'de böyle eczaneye gidip antibiyotiktir şeydir falan alamıyorsunuz arkadaşlar. Ama burada doktor size hepsini yazabiliyor, neye ihtiyacınız varsa. Yani okulda bu hizmet de mevcut. How are you? Hello, we're good. How are you? I am good. We are safe, right? Of course, very safe. Because we're here to help you. Every day you are here.
From Monday until Saturday. Monday, Saturday. Haftanın 6 günü buradalar abi. In doctor coming Tuesday and Thursday. Tuesday and Thursday. 2 günde doktor geliyor. Thank you very much. What's your name? I'm Jill. Jill. I'm Anne. Anne. Nice to meet you. Nice to meet you too. See you. Bye bye. Hemşirelerimiz de var. Hello. Hello, Where are you from? China. China. Yes. 你好吗？你好啊，你好。你可以讲中国话。şey ha? How can I say? Burası okulda bulunan marketimiz arkadaşlar. Geldiğiniz zaman sim kartınızı da buradan kolaylıkla halledebiliyorsunuz. Bu da insanların kafasına takılan bir soru. Sim kart işi nasıl oluyor diye. Aynı zamanda konakladığınız odalarda, okulun kantininde, her yerde free wifi'lar var arkadaşlar. Onların haricinde yine sim kart istediğiniz zaman da buradan sim kartı alabiliyorsunuz. Yine burada sizlere Türkçe versiyon da var. Yani Türkçe olarak her şeyi görebiliyorsunuz. Şöyle bütün dillerde yapmışlar. Sim kart ücreti şu şekilde. 50 pesoluk var sim kart. 50 pesoya alırsanız bunu işletmeniz gerekiyor. O da bir günü bulabiliyor ama uğraşmak istemezseniz 150 peso veriyorsunuz. Yani 3 dolara yakın bir para veriyorsunuz. Direkt açık bir sim kartı size veriyorlar. Direkt takıp kullanabiliyorsunuz. İçerisine de ben mesela 550 peso attım. Yani 500 pesoya bir aylık 48 GB internet yükledim. 500 de ne yapıyor arkadaşlar? 9 dolar civarında bir şey yapıyor 500. Aslında bu size yeterli olur. Türkiye'deki gibi çabuk tükenmiyor burada internet. Yani hemen bir şeye ihtiyacınız olduğunda buradan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen okulun içerisinde burası. Aynı zamanda yine okula yakın AVM var. Orayı da yine başka videolarda ya da bu videoda size göstermeye çalışacağım. Vaktimiz çok. Daha buralardayız. Bakın bugünkü başlayan öğrenciler de sim kart alıyor. Ben de ilk 3-4 gün önce geldiğim zaman almıştım. Şimdi size benim konakladığım yeri göstereceğim. Bakın okulumuz burası. Şurası da okulun market bölümü. Hemen karşısında da burası benim kaldığım yer. Burası VIP diye geçiyor. Burada da bir sürü öğrenci kalıyor yine. Abi geliyorsun buraya. Şöyle yüzünü okutuyorsun. Böyle yüzünü okuyor abi. Ya da parmak izi okutuyorsun, geçiyorsun içeriye. Hemen buradan yine şifremiz var. Hop girdik içeriye. Abi bak görüyor musunuz? Orada da yine sebilimiz var. İstediğiniz gibi suyunuzu alabiliyorsunuz oradan. Suya ekstra para verme derdi yok. Burası otel odaları gibi bakın böyle. Kart sistemiyle çalışıyor. Hop. Takıyorsunuz abi. Hello, welcome. Şimdi hemen girişte şöyle bir tuvalet, banyo var. Ayna bile elektronik. İşte ne bileyim her şeyim var abi böyle. Sıcak suyunuz. Her şeyiniz var. Taharet musluğunuz bile var yani. O yönde sıkıntı yok. Hemen geldik böyle. Çalışma masam. Bakın şurada şöyle küçük bir mutfak var. Küçük bir ocak var. Zaten 3 öğün yemeğiniz var ama kendiniz bir şey yapmak isterseniz burada yapabilirsiniz. Yine tenceredir, tabaktır öyle şeyler de var. Mikrodalganız var. İşte ne bileyim kettle'a baksanıza. Kettle çok tatlı abi ya. Çok güzel bir kettle. O da var yani. Şöyle küçük buzdolabım var. Şöyle çok güzel bir çalışma alanım var. Projektörüm var. Şurada bak perde bile var. Yansıtabiliyorsun. İstediğin gibi izle. Ayıcıklı şöyle aynam var. Işıklı. Yürüyünce ışık yanıyor. Şöyle çok güzel bir yatağım var abi. Hemen okul tarafına bakıyor böyle yatağım. Şöyle dolabım da var. Bak şöyle sepet var aşağıda. Çamaşırlarınızı ona doldurabiliyorsunuz. Dediğim gibi okulda çamaşırları ücretsiz yıkıyorlar ama yani verdiğinizde 1-2 gün sonra alabiliyorsunuz yoğunluktan dolayı. Hani öyle bir ücretsiz yıkama olasılığı da var yani içine dahil. Ve bu odalar yine oradaki okuldaki odalar haftada 3 kere temizleniyor arkadaşlar. Geliyorlar böyle yerler, oralar, buralar, tuvaleti, banyosu falan. Çarşaflarda haftalık ya da 2 haftada bir değişiyor. Yani bunların hepsi okulda kaldığınızda böyle bir düzene tabi. Bunlar içerisine dahil. Şimdi gidelim havuz başına oturalım. Ben size okulun diğer kurallarını ve neden Filipinlere gelmelisiniz bunlardan bahsedeceğim. Şimdi gelelim detayları konuşmaya arkadaşlar. Size önce neden Filipinler'de eğitim almalısınız bunların önceliklerini sıralayacağım. Bakın şunu da söylemek istiyorum. Beni tanıyanlar bilir, benim samimiyetime inanırlar. Videonun başında da söyledim. Ben buradan reklam teklifi aldım ama ücreti kabul etmedim. Burayı birebir deneyimleyip size aktarmak istedim. Hem de kendi eğitimimi
eğitimimi almak istedim arkadaşlar. O yüzden yani bana güvenebilirsiniz. Her şeyi şeffaf şekilde aktarmaya çalışıyorum size. Bu da benim Filipinlere ikinci gelişim bu arada. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Eğer seçtiniz, Filipinlere gelmek istediniz. Abi siz hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Uçak biletinizi alıyorsunuz, geliyorsunuz. Havalimanında sizi karşılıyorlar. Havalimanından sizi alıyorlar, okula getiriyorlar. Her şey güven içerisinde. Burada sizin her şeyinizle ilgileniyorlar abi. O konuda kafanıza takmayın. Hemen seviyenizi belirliyorlar. Sizi ona göre sınıflara yerleştiriyorlar. Her hafta yeni öğrenci geliyor zaten. İnsanlarla kaynaşmanız çok kolay. Bunları bir cebe koyun. Şimdi size madde niye buraya da eğitim almalısınız onu söyleyeceğim arkadaşlar. Birincisi, Filipinler'de vize derdiniz yok. Yani 30 gün vizesiz ve istediğiniz kadar uzatabiliyorsunuz. Bunu zaten okul hallediyor. O konuda hiç şeyiniz olmasın. Vize derdiniz yok. Bunu kafadan atın. Bunu neden söylüyorum? Bakın arkadaşlar, ben sizi anlıyorum. Aranızda İngilizceyi gerçekten öğrenmek isteyen varsa burası tam size göre. Ama siz şunu düşünüyorsanız, abi yok ben New York'tan fotoğraf attım, işte yok İngiltere'deyim, yok Malta'nın gece hayatındayım, Avustralya'ya geldim. Yani siz böyle bir yaşam için dil okuluna gidiyorsanız zaten sizin önceliğiniz oralar. Ama vize alamıyorsunuz. Doğru mu? Bakın burada vize derdi yok. Ve gerçekten söylüyorum size, ben Amerika'da bir yıl yaşadım. 26 eyalet gezdim. Yani İngiltere'yi görmedim ama tahmin edebiliyorum. Avustralya'yı görmedim ama tahmin edebiliyorum. Çünkü 48 ülke gezdim ben. İngilizceyi gerçekten İngilizce öğrenmek istiyorsanız burası çok avantajlı. Vize derdi yok. 2. Tropikal bir adadasınız. 3. Yaşam maliyetleriniz oralara göre çok düşük. Çok düşük. Artı okul maliyeti düşük arkadaşlar. Okul ücretleri oralara göre çok uygun. İçine neler dahil olduğuna bakın. Ondan sonra uygunluğunu göreceksiniz zaten. Ben size okulu gezdirdim. Burası çok kaliteli bir okul. Filipinler'de bir sürü başka okul var arkadaşlar. Ama burası onların yanında öne çıkıyor kaliteden dolayı. Ve kuralları var. Size İngilizceyi iyice öğretebilmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar arkadaşlar. Okulun bazı kuralları var. Kuralların haricinde siz yine rahat takılmak istiyorsanız onun da ayrı bir şeyi var. Onları da söyleyeceğim. Bakın, her şeyi şeffafça aktarıyorum size. Şimdi 2-3 madde saydım zaten avantajların, değil mi? Fiyat, performans, diğer ülkelere nazaran burada çok avantajlısınız o konuda. Sondaki etken arkadaşlar, burada çok fazla Türk yok. Yani bir Malta'ya gittiğinizde çok fazla Türk'le karşılaşacaksınız okullarda. Çünkü oralar çok popüler oldu ve çok Türk popülasyonu var. Hele Dubai geçin abi. Dubai'de de yaşayıp buraya İngilizce öğrenmeye gelenler var. Niye? Abi kaliteli, gerçekten kaliteli bak. Şimdi CIA'yı zaten okulu size gösterdim. Siz de gördüğünüz kadarıyla diğer okullardan teklif aldıysanız ya da bir yere sorduysanız buranın ne kadar kaliteli olduğunu görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. Ben gönül rahatlığıyla bunu size söyleyebiliyorum zaten. Ve Filipinleri öne çıkaran en önemli etken burada birebir ders imkanı. Bakın arkadaşlar, 10 yıl önce ben de dil okullarını çok araştırdım. Çok, bütün ülkeleri araştırdım. Herkesle mailleştim, aradım, konuştum şirketlerle. Ama o zaman param yoktu. Bak ben 10 yıl sonra gelebildim. O yüzden nerede nasıl olduğunu biliyorum yani. Başka yerlerde hep grup dersleri var. Ama burada birebir eğitim alıyorsun abi. Ve burası diğer okullara göre, hem dünyadaki hem Filipin'deki diğer okullara göre daha fazla ders saati veriyor size. Şu anda günde 8 saat ders alıyorsunuz ve bunun 4 saati birebir. Sadece hocayla siz birebir eğitim alıyorsun abi. Bu diğer ülkelerde ekstra para. Ama burada değil. Neden? Çünkü buradaki maliyet daha düşük. O yüzden bunu sunabiliyorlar size daha düşük fiyata. Ve burada aksan düşünmeyin arkadaşlar. Yani Tayland gibi, Endonezya gibi burada aksan derdiniz yok. Yani burası Amerika sömürgesi olduğu için Amerikan aksanıyla İngilizce öğreneceksiniz. Ve diğer okullara göre buradaki öğretmenler daha kaliteli. Ben bunu gönül rahatlığıyla size söyleyebiliyorum çünkü tecrübe ettim. Çünkü diğer okullardan buraya gelen öğrenciler de var. Zaten burada benden hariç 3 kadın öğrencimiz daha var. Onlarla da konuşacağım, röportaj yapacağız. Onu da size ilerleyen videolarda aktaracağım. Şimdi okulun bazı kuralları var. Abi İngilizceyi gerçekten öğrenmek istiyorsanız maruz kalmanız lazım. Bu yönden de okulun kuralları var. Mesela okulda kaldığınız zaman, okulun konaklamasını seçtiğiniz zaman arkadaşlar, burada gün içinde akşam 6'ya kadar dışarıya çıkamazsınız. Dersiniz var zaten ama boş zamanınızda da buralardasınız. Dışarıya çıkamazsınız. 6'dan sonra akşam 10'a kadar dışarıya çıkabilirsiniz. Akşam 10'da dönmeniz lazım. Cuma ile cumartesi hariç. Cuma ile cumartesi akşam 12'de dönmeniz lazım. Bunlar bir kural. Ama eğer siz dışarıda kalmak istiyorsanız şey yapıyorsunuz mesela. Kalacağınız oteli hafta sonu gidin mesela, 2 gün bir yere tatile gideceksiniz. Gidebilirsiniz arkadaşlar. Başka bir yerde kalacaksınız, kalabilirsiniz. Sadece bunu yazıp okula kalacağınız yeri bildiriyorsunuz ve orada kalabiliyorsunuz yani. Böyle bir seçenek var. Ama yine de ben okulda hiç kalmak istemiyorum derseniz
gelecekseniz arkadaşlar 2-3 aylık falan gelecekseniz Airbnb'den veyahut da normal lokal yerlerden buradan ev kiralayabilirsiniz. Dışarıda kalmak istiyorsanız, okulun konaklamasını seçmek istemiyorsanız, yani ben böyle sıkı kurallara gelemem, benim kafam rahat olsun diyorsanız da kendiniz dışarıda konaklama alabilirsiniz. Bakın 500 dolardan 600-700 dolarlara çok güzel kondolar var aylık. Yani stüdyo 1+1 daireler var arkadaşlar. Havuzlu rezidans dediğimiz daireler. Yani bunlar Tayland'da ben daha önce sizlere gösteriyordum. O şekilde burada da uygun fiyatlar. Yani oralarda kalıp burada sadece eğitimi ve diğer şeyleri alabilirsiniz. Öyle bir seçeneğiniz de var. Ya bunların hepsini Enes Bey ile konuşun. Ben açıklamaya zaten iletişim bilgileri, her şeyi bırakıyorum. Siz her şeyi Enes Bey'e sorabilirsiniz. O size her türlü, her konuda yardımcı olacaktır arkadaşlar. Ve burada kalırsanız, tek kişilik odada da kalsanız falan kimseyi odaya alamazsınız. Başka yabancı kimseyi odaya alamazsınız arkadaşlar. Alırsanız çok büyük yaptırımlar var. Önce para cezası veyahut da ne için aldığınıza bağlı olarak okuldan direkt para iadesi olmadan atılabiliyorsunuz. Zaten okulun bütün kurallarını geldiğiniz ilk gün size burada açıklıyorlar. Yani böyle bir kural var ve bu kurallara bazı kişiler yani şöyle söyleyeyim size, bu kurallar gerçekten iyi. Neden biliyor musunuz? Bu kurallar olmasa burası var ya, ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? Kim kime, dumduma, kim ne yapıyor, ne ediyor belli olmayan bir yer olur. Dingo'nun ahırı olur. O yüzden işte eğitim sistemi iyi. Kalite. Anladınız mı abi? Yani disiplin var. Çünkü okul Koreli bir yatırımcının. Disiplin olduğu yerde her şey iyidir abi. Öğrenciler de kaliteli ha. Bakın diğer okullara göre buranın öğrencileri de kaliteli. Evet, Filipinler'de buraya nazaran daha uyguna dil okulu da bulabilirsiniz arkadaşlar. Ama ona göre kalitede bulabilirsiniz. O yüzden söylüyorum size, araştırmanızı iyi yapın. Ben Filipinleri size gönül rahatlığıyla önerebilirim. Bizim ülkemizde Filipinleri çok fazla kişi bilmiyor. Yani hep Malta, Amerika, İngiltere, Avustralya böyle yerlerde eğitim almayı düşünüyorsunuz. Ama Filipin'i araştırın derim arkadaşlar. İsterseniz daha fazla bilgi alın. Abi burada tropik yaşam var. Hafta sonu öğrenciler dalışa gidiyor. Köpek balıklarıyla yüzmeye gidiyor. Abi dünyaca ünlü Boracay var. Bohol adaları var. Yani bir sürü yere aktivite var arkadaşlar. Hafta sonları gezmeye gidebilirsiniz burada. Yani hem tatil yapıp hem eğitim alabilirsiniz. Gerçekten bak, dışarıdaki maliyetleriniz çok uygun. İngiltere'de, Amerika'da orada burada bir gece hayatına gidin bakayım. Hadi kaç para ödüyorsunuz? Ve burada bir gece hayatına gidin, kaç para ödüyorsunuz? Zaten daha önceden ben burayı çekmiştim. Ben geçen sene Filipinlere geldim. 1,5 ay gezdim. O zaman başka bir dil okulunu daha göstermiştim size. Ama orayı çok tecrübe etmemiştim. Burayı şimdi birebir tecrübe ediyorum. 1,5 ay eğitim alıyorum burada. O yüzden gönül rahatlığıyla önerebiliyorum. Kaliteyi hissettiğim için içim rahat yani. Buraya gelip de İlyas yok şöyle demedin, yok böyle demedin olmaz. Her şeyi şeffaf şekilde aktarıyorum size. Ben gönül rahatlığıyla öneriyorum. Siz de araştırmanızı yapın. Benim kaldığım yer Cebu International Academy. Açıklama kısmında Enes Bey'in iletişim bilgileri var. Kendisi Türkiye temsilcisi. Kendisiyle iletişime geçip bütün kafanızdaki soruları sorabilirsiniz. Yine yorumlarda da belirtebilirsiniz. Ben de başka videolar daha çekebilirim size. Diğer videoları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Yeni videolar yolda. Filipinler'den sevgiler, selamlar.